1900'lü yılların başında Pennywise adıyla çocukları eğlendiren bir palyaço. İşte karşınızda gerçek Pennywise, Bob Gray'in hikayesi. Hello, Mabel. Yıl 1908, Derry kasabasındaki karnavaldayız. Özellikle çocuklar tarafından coşkuyla beklenen Pennywise, yani Dancing Clown ismiyle bilinen Bob Gray sahneye çıkıyor. Gösterisi mutlu bir şekilde başlıyor. Evindeki eşine çiçek vermek istediğini görüyoruz. Aslında sadece çocuklar ve biz görmüyoruz. Uzaktan bunları izleyen, Bob Gray'in çocukları nasıl eğlendirdiğini gören birisi daha var. Gösterimiz bu çiçek mevzusunu hüzünlü bir noktaya bağlasa da kapanışı kırmızı balonlar eşliğinde palyaçomuzun dansıyla yapıyoruz. Gösterinin ardından Bob Gray yüzündeki makyajı silerken kızı Ingrid ise kendine bir palyaço makyajı yapıp babasına gösteriyor. İkisinin sohbetlerinden Bob Gray'in eşinin sahne isminin Periwinkle olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca sohbetin ilerleyen kısımlarında Bob Gray'in eskiden sirkte çalıştığını, büyük kalabalıklara gösteriler sergilediğini de duyuyoruz. Kızıyla yaşadığı bu duygusal sekansın akşamında bir sonraki gösterisinin başlamasına 1,5 saat kala sigarasını içip matarasından içkisini yudumlarken karanlığın içinde bir çıtırtı duyuyor. Ufak bir çocuk yavaş yavaş Bob Gray'e doğru yaklaşıp "Ailemi bulamıyorum, bana yardım eder misin?" diye soruyor. Çocuğun garip bakışlarından, sakin tavırlarından onun normal bir çocuk olmadığını zaten anlıyoruz. Ne yazık ki Bob Gray bizim kadar şanslı değil. Çocuğun elinden tutup ikisi beraber bir daha dönmemek üzere ormanın içine doğru yürüyorlar. Ingrid'e babasından geriye kalan son şey ise kanlı bir mendil oluyor. Bu anlattıklarım sayesinde Pennywise'ın palyaço kostümünün nereden çıktığını ve Bob Gray personasına neden ve nasıl büründüğünü temel hatlarıyla öğrenmiş oluyoruz. Tüm bu bilgileri bize It Welcome to Derry dizisi sağlıyor. Dizinin 6. bölümünde Ingrid'in babasını görmek için küçük bir çocuğu Pennywise'a canlı canlı yem etmesini, 7. bölümde ise Pennywise'ın her 27 senede bir yaptığı büyük katliamlardan biri olan Black Spot yangınını izledik. Dehşet verici sahneler var, kimileri için de bir o kadar duygusal sahneler mevcut. Bölümün başında Leroy Will'e tokat atıyor ve aile içerisinde bazı sorunlar başlıyor. Bizim çocuk tayfada ise Lily'nin menhiri diğer arkadaşlarına gösterdiğini ve bazı fikir ayrılıkları yaşadıklarına şahit oluyoruz. Dick Halloran içkiyle kendini yatıştırmaya çalışırken Leroy geliyor ve onunla biraz sohbet ediyor. Bir önceki bölümde Halloran'ın büyük babasının elinde gördüğümüz gizemli kutunun içerisinde neler olduğunu bu sahnede öğreniyoruz. Halloran küçükken de sanrılar görüyormuş. Özellikle de ölüler karşısında beliriyormuş. Büyük annesinin verdiği taktik sayesinde bir kutu hayal ediyor ve görmek istemediği ne varsa bu kutuya hapsediyor. O günden itibaren artık ölüleri görmemeye başlıyor. Ta ki Pennywise o kutuyu açana kadar. Devamında babasının okulda Lily'e ufak bir selamını, March ve Rich yakınlaşmasını, sonrasında Pennywise bahçede çiçekleri sularken Lily Ingrid'in evine giriyor. Bazı görmemesi gereken fotoğraflar görüp ikisinin sarıldığı sırada gerilim giderek artıyor ve Lily Bob Gray'in Pennywise kostümüyle olan resmini fark ediyor. Bu noktada Ingrid Lily'e babası hakkında bilgiler veriyor. Juniper Hill Asylum'da çalıştığı vakitlerden kan dondurucu bir hikayeyi anlatmaya başlıyor. Mabel isimli küçük kızın Pennywise'ı gördüğünü duyuyor. 1935 yılının yağmurlu bir gecesinde Ingrid Mabel'ı uyandırıyor. İkisi beraber akıl hastanesinin alt katlarına iniyorlar. O esnada kırmızı balon süzülerek ilerliyor. Pennywise da ortaya çıkıyor. Hatta balonu Mabel'a hediye ediyor fakat bu sahneden sonra hiç güzel şeyler yaşanmıyor. Beraber kaçarlarken Mabel yere düşüyor, kapıda Ingrid'in üstüne kapanıyor.
Mabel her ne kadar çığlık atsa da, yardım istese de bu onun için yeterli olmuyor. Kapının altından sızan kanı hep birlikte görüyoruz. Pennywise, Bob Gray'in görünümüne geçip zekası ortalamanın altında olan Ingrid'i kandırmaya devam ediyor. Kim bilir o hastanede Ingrid daha kaç çocuğun ölümüne sebep olmuştur. İkinci sezonda bunları çok daha detaylı görme fırsatımız olacak. Derry'nin kasabı Kirsch ve eski komiserin de içerisinde bulunduğu grubun o büyük katliamı yapmak için Black Spot'a gelmesiyle 6. bölüm sonlanıyor. Ronnie'nin babası Hank'i almak için gelen ekibe askerler tarafından izin verilmeyince mekanın kapılarını dışarıdan kilitliyorlar ve molotof yağmuruna tutuyorlar. İçerisi giderek cehenneme dönüşürken bir yandan da tarayarak insanları öldürmeye devam ediyorlar. Pennywise'ın içeride birini yemesini gören Ronnie dehşete kapılıyor. Çoğu kişi can verse de Halloran sayesinde başta çocuklar olmak üzere hayatta kalan kişiler de oluyor. Buradaki en dramatik sahne tabii ki de March ve Rich'in sahnesi. Biraz Titanicvari yapılmış, mantık hataları da olsa çocuklar gerçekten iyi bir oyunculuk sergilemişler. Bana göre en etkileyici kısımlardan biri de Pennywise'ın kasabın kendi satırıyla kafasını kestiği kısım. Pennywise kocasının kafasını yerken dahi Ingrid onu hala babası sanıyor. Burada Ingrid'in IQ seviyesinin ne kadar düşük olduğunu bir kere daha anlamış oluyoruz. Devamında babası olmadığını fark etse de Pennywise ona Deadlights'ı gösteriyor. Bu katliamdan sonra döngü tamamlanıyor ve palyaçomuz 27 senelik uykusuna giriyor. Dick Halloran sayesinde menhirlerden birini bulan ordu General Shaw'un emriyle menhiri imha ediyor. Leroy çok uğraşsa da ne yazık ki engel olamıyor. Menhirin yer değiştirilmesi, yok edilmesi Pennywise için açık bir kapı haline gelir. Derry'e sıkışan bu kozmik yaratığın sınırlarını bir nevi yok eder. Zaten son sahnede de uykusundan uyanıp Will'e Deadlights'ı gösteriyor. 7. bölüm dizinin kesinlikle en iyi bölümlerinden biriydi. Siz şu an bu videoyu izlerken 8. yani 1. sezonun final bölümü yayınlanmış olabilir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 8. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.